Mehmet Yıldız, fen bilimleri öğretmeniyim. Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldum. Yüksek lisansımı Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamladım. Yine fen bilgisi üstüne. Deneyap atölyesinde eğitmenim. Science eltisiyim. Öğretmen Akademi Vakfı'nda da eğitmenlik sürecinde devam ediyoruz. Çünkü disiplinler arası çalışma vardı başta. En çok ilgimi çeken şuydu aslında. Biz mesela fen dersi anlatıyoruz ama ya burada matematiğin önemi var. Yani bir yere giriyoruz. Evet, matematik olmadan olmuyor. Burada diyoruz ki ya uzman kişiyi getirelim. Yani matematik öğretmenimizi bir getirdiğimiz zaman öğrencinin merakını gördüm. Yani mesela orada hocam bunu fen dersinde anlatmıştınız. Matematikle ilişkiliymiş. Duyduğumuz zaman beni daha çok motive etmeye başladı. Bu sefer diğer branşlarla iç içe çalışmak daha heveslendirdi beni bu konuda. O yüzden sistemi tercih ettim diyebilirim. Öğretmenlik mesleğimde öğretim programına yönelik çalışmalar yapıyorduk fakat teknoloji gelişiyor. Biz de öğretmen olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ki önemli olan nokta şu aslında öğrenciler soru soruyor. Yani orada bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp deriz ya, biz niye öğrenmiyoruz? Öğrenmek için bu şekilde okul dışında farklı çalışabileceğim alternatif meslek gruplarına da girdim. Burada deney pasta benim için bir ön ayak oldu. Mesela hep hazır bir şey yelteniyoruz. Var olanı işte güncellemeye çalışıyoruz ama deney yaptı mesela tasarım beceri atölyesiyle işin içine girdik. Burada en önemli etken bir şey üretmekti. Yani aslında en güzel üretmek gibisi yok ve bunu öğrencinin gözünde de görebiliyorum. Çünkü fen bilimleri dersinde basit bir elektrik devresinde bile çocuk ampulü yaktığı zaman yaşasın ben bu ampulü yaktım diyorsa neden o zaman bunu entegre etmeyelim de teknolojiyle birleştirmeyelim? Deney bunun için bir ön ayak oldu. Tasarım beceri atölyelerinde de başlangıcımız buydu. Sen tasarla, sen hayal et. Mesela hep araba örneği var, işte başka bir örnek var, bardak örneği var. Ama çocuk kendine model çizip oluşturduğunda ve ürettiği zaman oradaki ben duygusu motive olduğunu gördüm. Bu da beni daha çok motive etti. Yani onun gözündeki o motivasyon arttıkça beni de etkiliyor olumlu yönde diyebilirim. Kariyer aslında hep iletişim yoluyla diyebilirim. Yani merak duyduğum bir şeyi sormam gerektiğini biliyorum. Konferanslara katılıyorum, işte çalışmalara katılıyorum. Yani muhakkak orada bir şey ilgimi çekildiği zaman direkt iletişim haline geçiyorum ki hem yaptığım çalışmalarla hem de yapacağım çalışmalarla bir şeyler bahsettiğim zaman yani karşıdaki kişiye de olumlu bir etki yaratıyor bu. Ve bu şekilde gelişiyor. Aslında ben bir kapıdan içeri giriyorum ama içeride 3 kapı var. Ben o kapıları çalmazsam kimse bana bir şey de anlatmaz. Ben de sormadığım için cevap da alamam. Bu şekilde gelişti aslında. Deneyap'ta gittim. İşte oradaki ortamdan oldu. Science dedik, Milli Eğitim YİTEK çerçevesinde projede yer aldık. Oradan hocalarımızla tanıştık. Deneyap eğitmeni aslında bir süreçti. 2016 yılındaydım. Urfa'da görev yapıyordum. Deneyap eğitmenliği alınacaktı. Hemen baktım listeye ama Urfa yok işin içinde. Üzüldüm tabii ki. İlk 12 ilde, ilk fazda Urfa yok. Arkadaşlarım vardı. Gördüm, başvurdum. Nasıl bir süreç, ne yapıyorsun? Yani işinde olmasak bile takipteydim. Yani 2018-2019 tarihlerinde de Deneyap'ın burada açılacağını oldum. Bu zaten önceki bilgilerim olduğu için motive oldum. Ben dedim bunu kaçırmamalıyım. Zaten işleyişini biliyorum. Arkadaşımdan takip ediyorum. Süreçte de bildiğim için gerekli mülakatlarda başarılı olduk. Değerlendirme sınavlarından da bu şekilde geçtik. Bir kere her işin başı sabır. Yani sebat çok önemli. Yani bunlar başta olmadığı zaman biz orada başarıyı elde edemeyiz. Çünkü öğrencilerimiz de seçilmiş öğrenciler ve bir şey anlattığımızda, bir konuya değindiğimiz zaman yani hemen anlayabiliyorlar. İlgilendiklerini gösterebiliyorlar ve gruplar var. Sonuçta gruplara bölüyoruz, çalışıyoruz. Aktif bir şekilde anlatmamız lazım. Yani sınıfta rehberiz evet ama burada böyle oturarak değil de sınıfta dolaşarak kim ne yaptı, eksikleri söyleyecek bir şekilde sabırla yürütüp devam ettirmesi gerekiyor. Bir kere kendini çok ifade edebilmesi lazım ve her türlü çalışmalarda yer alması lazım ve onları çok güzel bir şekilde anlatması lazım. Yani aslında her yaptığı bir çalışma CV'dir, etikettir. Bunları yaparsa önü açılır diyebilirim öğretmen adaylarımızın. Bunları yaparak o çalışmalarını yani motive olduğunu, gerçekten istekli çalıştığını, çevreye bunu yansıtabiliyorsa zaten bütünleşir. Referansları öğretmenler olur. Ya bu referansları tamamladığı zaman da zaten deney eğitmeni olmamak için bir sebep. Mesela 9'da başlıyoruz çalışmaya belli bir yönerge içinde. Öğrencilerimiz önce ne yapmıştık ya da siz neler biliyorsunuz? Diyelim ki yeni başladık, hiç ilk hafta başlıyoruz. Süreçte az çok seçilmiş öğrenciler geldiği için. Fikriniz nedir? Hiç bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Bir hazır bulunuşluk safhasına giriyoruz aslında. Her dersimizde bir önceki dersin hazır bulunuşluğu. Yani öğrenci bakalım ne durumda?
Süreçte belli zamanlayıcımız var. Yani belli zamanlar içinde bir şey gerçekleştirmemiz gerekiyor. O zamanlayıcıyı tutturmazsak zaten biz o 9 ile işte 13 arasında diyelim 4 saatlik dersi aralarla beraber verimli kullanamayız. Muhakkak hepsini öncesinde planlıyoruz ki işte şuraya yarım saat, işte buraya 40 dakika ya da öğrencilere esprili, müzikli bir halde hadi bakalım 10 dakika içinde şunu yapın. Hem öğrenci kısa sürede daha pratik hale geliyor, dikkatini toplayarak çalışmayı öğrenmiş oluyor. Biz de zamanımızı verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. DNAP'in kendi kurul tarafından oluşturulan yönergesi var. Biz o yönergenin dışına çıkmıyoruz. Mesela o an işte DNAP kartla ilgili çalışmalar var, yapılacak var, tanıtım kısmı var, işte kullanacağımız modül var. Onunla ilgili işte bir proje taslağı var diyelim. O projenin taslağın dışına çıkmadan orada ne anlatılması isteniyorsa öğrencinin anlayacağı şekilde esneterek bunların dışında benzer örnekler verilebilir gibisinden dersimizi işlemeye devam ediyor. Başta mesleki doyum önemli aslında. Yani ben bu mesleği anlamıyla yapabiliyor muyum? Yani kazanım. Öğrenci bunu kazanabiliyor mu? DNAP'ta da kazanımlar var belli başlı. Bu kazanımları kazandırabiliyorsam ve öğrenci evet ya ben bunu yaptım ya da artık bunu anladım. Onu verebildiği zaman zaten en büyük motive edicimiz öğrenciler bizim için. Zorlukları dersem tabii ki zaman ayırmamız gerekiyor. Sonuçta ya bir oturup da evde hadi ben şu teknolojiyi çalışayım da hobi gibi sürekli devam ettireyim diyemiyoruz. Bunun için bir ortama ihtiyacımız var. Ama bu ortamın da belli başlı sorumlulukları var. Yani oraya gidiyorsak o belli bir içeriği bakmamız gerekiyor. Yani yeri geliyor, öğrenciliğimiz de bizim de devam ediyor. Araştırıyoruz, geliştiriyoruz, bu nasıl olabilir diyoruz. Bu ön hazırlığımız, bu süreç alan bir durum. Bu iyi yönü ise istekli, azimli bireylerin bir araya gelmesi, şu öğrencilerin oraya gelmesi başlı başına bizim aslında bir nevi işimizi kolaylaştırıyor. Bir kere sürekli araştırmamız lazım. Yani ilk ben üniversiteden mezun olduğumda bir şeyleri geliştirmeliyim, kendimi geliştirmeliyim şeklinde hep bir motivasyonum vardı. Yani en önemli bir kere kendi mesleğini geliştirmek istiyorsa maddiyat bir kere ikinci planda olması lazım. Çünkü öbür türlü direkt parayla ön plana çıktığı zaman evet bir şey hak edeceksin ama bize ne vereceksin izlenim oluşuyor. Şahsen ben de hep tam tersinden gittiğim için bu durumu yaşamadım. Sonraki süreçlerde çevremde görmüştüm. En büyük tavsiyem genç arkadaşlarıma bu olur. Araştırsınlar, okusunlar.